İsveçli ödüllü serbest gazeteci Kim Wall, röportaj yapmak için Danimarkalı mucit Peter Madsen'la buluşmuştu. Madsen'ın kendi yaptığı 18 metre uzunluğundaki amatör denizaltı UC-3 Nautilus'un haberini yapmak istiyordu. 10 Ağustos 2017 akşamı Madsen ile Nautilus'a binmiş ve denize açılmışlardı. Ancak Kim Wall anlaşılmaz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. 11 gün sonra parçalara ayrılmış cesedinin gövdesi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da denizde bulundu. Peter Madsen, Danimarkalı mucit. 12 Ocak 1971 doğumlu mucit, özel olarak finanse edilen 3 denizaltı inşa etmiş ve uzun yıllar roket motorları ve roketlerin yapımında yer almıştı. İnşa ettiği denizaltılar UC-1 Freya, UC-2 Kraka ve UC-3 Nautilus'tur. Madsen'ın laboratuvarında çalışan gönüllü insanlar ve mühendis stajyerler vardı. 2016'dan itibaren girişim yatırımlarını kullanarak bir nano uydu fırlatma aracı geliştiriyorlardı. Ekip arkadaşları tarafından sevilen bir insandı. Onu tanıyan herkes Madsen hakkında konuşurken bir insanı nasıl etkileyeceğini ve motive edeceğini çok iyi bilen biriydi diyorlardı. UC-3 Nautilus, Peter Madsen'ın göz bebeğiydi. Bahsi açıldığında hakkında saatlerce konuşabilirdi. Çok yakın arkadaşlarının anlattıklarına göre denizaltıda birçok yaşanmışlıklar vardı. Ve bu yaşanmışlıklara 2017 yılında bir de cinayet eklendi. Kim Wall, İsveçli ödüllü bir gazeteci. Peter Madsen'ın tamamen kendi çabalarıyla, gönüllüler yardımıyla ve yapılan bağışlarla yapmış olduğu denizaltısını merak etmiş ve haberini yapmak istemişti. Bu sebeple Peter Madsen ile görüşmüş, olumlu yanıt almıştı. Kim Wall birkaç gün sonra Pekin'e taşınacaktı ama röportaj için ertelemişti. Madsen'la 10 Ağustos 2017 günü buluşacaklardı. Peter Madsen onu denizaltısına davet etmişti. O gece veda partisi vardı ama haberini yapmak için partiyi iptal etmişti. Saat 19.20'de denizaltıyla denize açıldılar. Kim Wall denize açılmadan önceki son mesajlarını erkek arkadaşına atmıştı. Bu arada hala hayattayım ama şimdi aşağı gidiyorum. Seni seviyorum. Kahve ve kurabiye de getirmiş. Sabah olduğunda denizaltı ve içindeki 2 kişi hala ortada yoktu. O gece saat 01.43'te erkek arkadaşı polisi arayarak kız arkadaşı Kim Wall'un kayıp olduğunu bildirmişti. Polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından geniş çaplı bir arama başlatıldı. 2 helikopter ve 3 deniz botundan oluşan bir kurtarma ekibi gece saatlerinde arama faaliyetlerine başladı. Kurtarma ekipleri denizaltıyı sabah 10.30'da başkentin güneyindeki Kogebak'ta bir deniz fenerinin yakınlarında buldu. Deniz kuvvetleri denizaltının yüzer halde bulunduğunu açıklamıştı. Peter Madsen kurtarılmıştı ancak Kim Wall denizaltıda değildi. Madsen kurtarıldıktan kısa bir süre sonra denizaltı battı. Kurtarıldıktan sonra gazeteciler kendisine "Sen iyi misin?" diye sorduğunda Madsen, "İyiyim. Biraz üzgünüm tabii ki. Nautilus'un batmasını izlemek çok üzücüydü. Deneme sürüşündeydim. Bazı şeylerle oynadım. Sonra safra tankında bir sorun yaşandı. Ciddi değildi. Ta ki onu tamir etmeye çalışana kadar. Sonra çok ciddi bir hal aldı. Nautilus'un batması 30 saniye sürdü ve kapakları kapatamadım. Ama sorun değil. Yoksa hala aşağıda olacaktım." "Peki ya yolcunuz?" "Gemide benden başka kimse yoktu." "Yalnız mıydınız?" "Yalnızdım." Madsen tek şüpheli olması sebebiyle tutuklandı ve gözaltına alındı. Polisteki ilk ifadesinde gazetecilere yaptığı açıklamanın aynısını söylemişti. Bu arada Kim Wall hala kayıptı ve aramalar devam ediyordu. Yazılı görsel basın ve sosyal medya aracılığıyla Kim Wall'un bulunabilmesi için her şey yapılıyordu. Peter Madsen tek şüpheli olması sebebiyle polis tarafından Kim Wall'u öldürmekle suçlanıyordu. Ama Madsen bu suçlamayı reddediyor ve kadını Halvandet restoran yakınında karaya bıraktığını iddia ediyordu.
Bu ifadenin ardından polis restoran ve iskeledeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Bu arada denizaltı 12 Ağustos 2017 Cumartesi günü deniz tabanından çıkarıldı. Ancak içinde ölü ya da diri kimse yoktu. Kimvol'ü ya da cesedini arama çalışmaları hala devam ediyordu. Çıkarılan denizaltıda yapılan araştırma sonucu yetkililer denizaltının kasten batırıldığını açıkladı. Gazetecinin kaybolmasından 11 gün sonra 21 Ağustos 2017 günü Peter Madsen ifade değiştirerek polislere gazetecinin denizaltıda yaşanan bir kazada öldüğünü ve onu denize gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine polisler denizde yoğun bir arama faaliyetine başladılar. Ancak cesede henüz ulaşılamamıştı. 21 Ağustos 2017 günü güvenlik güçlerine yapılan bir ihbarda Kopenhag açıklarındaki Amager adasının güney kıyısında kol ve bacaklarıyla başı ayrılmış kadın gövdesi bulunduğu söylenmişti. Olay yerine gelen ekipler korkunç bir manzarayla karşılaşmışlardı. İhbarı yapan, oradan bisikletiyle geçen ve tesadüf eseri su üzerinde cesedi gören bir kişiydi. Yapılan DNA araştırması sonucu cesedin Kimvol'e ait olduğu belirlendi. Cesedin kolları, bacakları ve başı neden yoktu. Polis sözcüsü Jens Møller Jensen yaptığı basın açıklamasında şöyle diyordu. Otopsiye göre gövdede hasarlar vardı. Denizde sürüklenmesin veya deniz tabanından yüzeye çıkmasın diye vücuttaki hava ve gazların çıkması için bilerek açılmış gibi görünüyorlardı. Cesede kurşun ağırlıklar bağlanmıştı. Büyük olasılıkla dibe batmasını ve yukarı çıkmasını engellemek için yapılmıştı. Yapılan otopsiye göre kafa, kollar ve bacaklar kasten vücuttan ayrılmıştı. Polis hala ceset parçaları arıyordu ve bir kez daha gözler Peter Madsen'ın üzerine çevrildi. Soru şuydu: onun öldüğü ve bedeninin parçalara ayrıldığı açıkken deniz altında ne olmuştu? Araştırmalar daha da derinleştirilmişti. Bir yandan kayıp uzuvlar aranırken diğer yandan denizaltıda incelemeler devam ediyordu ve polisten yeni bir açıklama geldi. Kasıtlı olarak batırıldığı söylenen denizaltı Nautilus'ta İsveçli gazeteciye ait kan izleri bulunmuştu. Madsen, ev yapımı denizaltısında Vol'ü öldürmekle suçlanıyordu. Kendisi suçu reddediyordu ancak bir kez daha ifadesini değiştirerek kadının yaklaşık 70 kilo ağırlığındaki ambar kapağının başının üzerine düştüğünü söyledi. Onun için ambar kapağını tutuyordum ama kapak elimden birden kaydı, kafasını çarptı ve onu öldürdü. Olaydan yaklaşık 2 ay sonra 7 Ekim 2017 günü yapılan basın açıklamasıyla Danimarka polisinin dalgıçların yardımıyla gazetecinin bacaklarını, bıçaklı bir çanta ve kıyafetlerini Köge Körfezi'nde bulduğu, bütün bulunan parçalara kurşun ağırlıklar bağlandığı, aramalar sonrası aynı bölgede bir süre sonra da gazetecinin kafasının bulunduğu söylendi. Cinayet masası polis şefi Jens Møller Jensen, Cuma günkü bulgunun ardından kafatasında herhangi bir kırık ve diğer künt kuvvet yaralanmalarına dair bir işaret yok dedi. Böylelikle Madsen'ın son ifadesi de çökmüştü. Otopsi sonuçlarına göre Vol'ün başı, bacakları ve kolları testereyle kesilmişti. Müfettişler kendi ifadelerine göre İsveçli gazetecinin gövdesinde de en az 15 bıçak yarası tespit etmişti. Savcı Jakob Buch-Jepsen, Danimarka radyosuna verdiği demeçte şüpheler önemli ölçüde arttı dedi. 46 yaşındaki Madsen'ın tırnaklarının altında DNA izleri, deniz altındaki dalış kıyafetinde de kas dokusu olduğu ortaya çıktı. Savcılık ayrıca Madsen'ın bilgisayarında işkence edilen ve öldürülen kadın videoları, ağır şiddet ve vahşet içeren fetiş filmler ve videolar bulunduğunu ve hard diskine el konulduğunu açıkladı. Ayrıca Kimwol ile denize açılmadan önce sabah 08.23'te Google'da kafa kesme, ızdırap, acı kelimelerinin aratıldığını söyledi. Madsen aslında bilgisayarına erişim izni vermemişti. Ancak ekipler uzun uğraşlar sonucu bilgisayara erişim sağlayarak bu görüntülere ve bilgilere ulaşmıştı.
Madsen bu süreçte ifadesini tekrar değiştirerek bu sefer de karbon monoksitten zehirlendiğini söyledi. Ancak gazetecinin vücudunu parçaladığını ve denize attığını kabul ediyordu. Dedektiflere göre bu sadistçe işlenmiş bir seks cinayetiydi. Vol'ü bağlayıp öldürmeden önce ona işkence yaptı. Aynı zamanda bunun önceden tasarlandığını düşünüyorlardı. Kanıtlar bir bir ortaya çıkmıştı ve şüpheler artık yerini yavaş yavaş kesinliğe bırakmaya başlamıştı. Bu sebeple de Danimarkalı savcılar Peter Madsen için müebbet hapis istiyordu. Madsen bu süreçte hala suçsuz olduğunu ve Kim Vol'ü öldürmediğini iddia ediyordu. Savcılığın iddianamesinde yer alan suçlamalar şöyleydi: tahammüden adam öldürmek, cesede uygunsuz muamele, planlanmış cinayet ve özellikle tehlikeli nitelikte cinsel temas haricinde başka şekilde münasebet. Sorun şu ki denizaltıda 2 kişi vardı ve içeride ne olduğunu sadece onlar biliyordu. Ama artık birisi yaşamıyor ve diğeri ise tutarlı açıklamalar yapmıyordu. Son duruşmada mahkemeye bir çizim gösterildi. Bu çizimde Kim Vol'ün gövdesi ve karnında birçok yara izi bulunuyordu. Bıçak ya da tornavida ile deldiği yerleri gösteren 37 iz vardı. Suç aletleri olan bıçaklar, testere ve tornavidayı muhtemelen denizaltıyla açılacakları gün getirmişti. Mucid'in denizaltıdan kurtarıldığı anda helikopterde bulunan doktorun tanık beyanında Madsen'ın şok olmuş gibi görünmediğini söylemişti. Peter Madsen limandan direkt adli tıbba götürülmüştü. Tıbbi muayenede her iki kolunun ön kısmında yeni çizikler, sol burun deliğinde Kim Vol'e ait kuru kan tespit edilmişti. Mahkemede gazeteciyi öldürdüğünü ısrarla reddetti ancak cesedini parçalara ayırdığını kabul etti. Peter Madsen'ın akıl muayenesi raporu. Empati, pişmanlık, suçluluk duygusundan aşırı yoksun. Ve mahkeme 25 Nisan 2018'de kararını açıkladı. Peter Madsen müebbet hapse mahkum edilmiştir. Yargıçlar oy birliğiyle Madsen'ın suçunu planlayarak, kurbanını bağlayarak, işkence ederek, cinsel istismarda bulunarak, öldürerek ve parçalayarak yapmıştır dedi. UC3 Nautilus mahkeme kararıyla imha edildi. Savcılık basın açıklamasında şöyle demişti: Kim Vol masum bir kurbandı. Bu Kim Vol'e karşı tasarlanmış bir cinayet değildi. Denizaltıda kendisine yalnız eşlik edecek ilk kadına karşı tasarlanmıştı. Madsen mahkum edildikten 2 yıl sonra 9 Eylül 2020'de canlı yayınlanan bir belgeselde suçunu itiraf etti. Belgesele telefonla bağlanan Madsen, 2017 yılında Vol'ü öldürüp öldürmediği sorusuna evet cevabını vererek sadece bir suçlu var, o da benim dedi. 20 Ekim 2020'de üzerinde bomba taşıdığını iddia ederek gardiyanları tehdit etti ve hapishaneden kaçma girişiminde bulundu. Hapishaneden yaklaşık 500 metre uzakta polisler tarafından yakalanan Madsen, kaçma girişimi sebebiyle mahkeme tarafından 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Sizler ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda belirtin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.